Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size evde sabun yapımını anlatacağım. Çok fazla vakit kaybetmemek için ben size daha evvel tarttığım yağları söyleyeyim. Bu kabın içerisinde 300 gram zeytinyağı, 125 gram Hindistan cevizi yağı ve 75 gram da palm yağı var. Diğer kabın içerisinde de 190 gram suyun içerisinde çözdüğüm 70 gram sodyum hidroksit var. Sodyum hidroksit çözeltisini daha evvelden eritip hazırladığım yağ karışımının içerisine yavaşça ilave ediyorum. Çok fazla yüksekten dökmemeye çalışın. Her videoda söylediğim gibi sodyum hidroksit çözeltisi yakıcı bir çözeltidir. Tüm önlemlerinizi alın. Gözünüze koruyucu gözlüğü, ellerinize kalın eldivenlerinizi taktıktan sonra bunlarla uğraşmaya başlayın. Aksi takdirde cildinizde yanıklar oluşur. Yavaşça yedire yedire sodyum hidroksit çözeltisini yağ karışımıma ilave ettikten sonra blenderla karıştırmaya başlayacağım. Bu blender sadece sabun yapımı için ayırdığım bir blender. Şöyle dibine vurup hava kabarcıklarını alın ve birdenbire hızlandırmadan yavaşça alttan ve eğik biçimde karıştırmaya başlayın. Karıştırdıkça zaman içerisinde siz de kıvamın arttığını göreceksiniz. Şimdi sabun karışımımı hazırladım. Kenara alıyorum. Buna 2 renk ilave edeceğim ben. Renklerimi ilave etmeden evvel çok az bir yağ içerisinde çözmek istiyorum. 2 renk kullanacağım ben. En sevdiğim renkler yeşil ve mor. Alta bir peçete koyalım ki etrafa dağıtmayalım. Bunlar çok kolaylıkla uçuşan boyalar. Şöyle gördüğünüz gibi plastik kaşığın ucuyla aldığım miktar benim için yeterli olacak. Çok koyu renklerde çalışmıyorum zaten. Fazla uçuşturmadan kaşığımızı temizleyip biraz da yeşil boyadan koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi tartmıyorum ben. Göz kararı yapıyorum. Böyle küçük bir çırpıcım var benim. Bununla boyaları iyice yediriyorum. Bakın şöyle. Bu sabun karışımını içerisine katmadan evvel hem iyice çözülmesini sağlıyor. Topaklanmayı önlüyor. Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Bunlara mika boyalar da diyorlar ama sedef boya diye satın aldım ben. İnternette de var, kolaylıkla bulabilirsiniz. Yeşili de karıştıralım. İçinde hiç topak kalmadığına emin olun. Evet, yeşili de görmenizi isterim yani yakından. Umarım renkler güzel çıkıyordur. Bunu da karıştırdık.
Şimdi bakalım sabunumuz ne halde. Sabunumuz çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Bakın görüyor musunuz? Böyle kaldırdığınızda boza gibi oldu. Hiçbir ayrışma yok. Gayet net, pürüzsüz bir görüntü. Şimdi artık blenderımı hiçbir yere değmemesi için şu kabının içine alıp kenara alıyorum. Bundan biraz bu kaba, biraz da bu kaba aktarıyorum. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Bunlar koyu, yani sabun oluştuktan sonra renkleri daha fazla ortaya çıkacak. Burada fazla belirgin olmayabilir. Esas rengi sabun oluştuğunda göreceğiz. Şimdi azıcık da şunu karıştıralım. Bir şey olmaz, açık renkten koyu renge geçiş yaptığım için buradaki rengi etkilemeyecektir bu. Şimdi bunları daha büyük kaplara aktaracağım. Hem dibinde karışmamış boya varsa ondan faydalanarak aktarma yapacağım. Bak dibinde biraz var, görüyor musunuz? Bunu da aktaralım. Böylece hiç boya ziyan etmemiş olacağım. Biraz buna ilave edelim. Bekledikçe de kıvamı artıyor. Tabii sabunlaşma ilerliyor. Bunu daha fazla karıştırmayacağım burada. Hareli kalsın istiyorum biraz. Şimdi kalıbıma dökmeye geldi sıra. Ne yapacağım? Kalıbın köşesinden şöyle önce bir daha bir karıştıralım bakalım. Tabii üstünden vakit geçtiği için kalınlaştı. Hem size göstermeye çalışırken yaptığımda tabii biraz vakit kaybettik. Daha erken dökmem daha iyi olurdu akışkanlığı açısından. Olsun, görmüş öğrenmiş oluyorsunuz.
Şimdi bunun üzerini kapatıyoruz. Herhangi bir kapakla kapatabilirsiniz. Uygun bulduğunuz bir şeyle. Kapalı bir şekilde bunu 48 saat bekleteceğim. Ve 48 saat sonra kalıptan nasıl çıkardığımı, görüntüsünün nasıl olduğunu ve kesim aşamasını sizinle beraber yapacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet, şimdi geldik esas mevzuya. Sabunumuz oldu. Bunu kalıptan çıkarmamız gerekecek. Bu kısmı biraz sıkıntılı. Kalıptan çıkarma aşaması. Sabuna zarar vermeden çıkarmak çünkü önemli. Bunun için şöyle bir peynir kesme aleti aldım. Bakalım işe yarayacak mı? Çünkü daha evvel de bu kalıptan çıkarırken sıkıntı yaşamıştım. Kenarları yapışıyor sabunun ve şekli bozuluyor. Bir tane de yedek şey koymuşlar içine, tel. Buradaki amacım şu sabuna zarar vermeden, şu kağıdı da alalım artık altından. Evet, bakalım işe yarayacak mı? Dedim ama çok da güzel işe yaradı. Ve hiç pürüzsüz, sabun ziyan etmeden ayırmayı başardım. Şimdi aynı şeyi bu yüzey için de yapacağım. Şunu alttan böyle geçirip, çok beğendim. Çok beğendim bu hareketi. Hiç sabun ziyan etmeden ayırmış bulundum. Ben size 48 saat sonra kalıptan çıkarın dedim. Normalde ben de öyle yapıyordum ama bu kalıptan çıkarırken fazla kurumuş olup sabunumun kenarlarını bozmaktan korktuğum için, bir de hava fazla sıcak bugün. 27 derece civarında. Çok sertleşmesin diye 48 saati beklemedim. Şimdi kenarları biraz düzenledim. Ve biraz kesip içine bakmak istiyorum. Aslında benim için en heyecanlı kısım bu. Şimdi bununla bir keselim. Bu benim seyahat boy sabunum. Bekledikçe renkler ortaya çıkacak. Bakın, bir tarafı başka, bir tarafı başka. Şimdi yaklaşık 2 santim kalınlığında 11 tane sabunum oldu. Merak edenleriniz olabilir. Acaba bu sabun gerçekten sabun oldu mu diye. Şöyle küçük bir numune keselim ve gidelim bakalım. Gerçekten bu sabun köpürüyor mu? Şöyle elimde eldiven varken, bakın, görüyor musunuz? Şu an böyle taze bir sabunla el yıkamayın tabii ki. Ben eldivenle yapıyorum. Hala bazik ve yakıcı.
gerçekten tam anlamıyla oluşmuş olması için 2 ay beklemeniz gerekiyor. Bakın sabunun güzelliğine. Kaymak gibi. Dibine vura vura yerleştirdik ya. Hiç boşluk yok. Çıkan köpüğün kalitesine bakın şimdi. İşte böyle. Çok güzel bir sabun oldu ama. Evet. Şimdi sabunlarımız 2 ay boyunca böyle kurumayı bekleyecekler. 2 ay değilse bile minimum 6 hafta beklemenizi ben tavsiye ediyorum. Ben bekliyorum. Daha az bekleyenler de var. Bunu kuru, fazla nem almayan bir odada bekletirseniz böyle birbirinden mesafeli olarak fırsat buldukça da haftada bir, 2 haftada bir böyle yan öbür tarafına doğru çevirip havalandırırsanız daha güzel kurur. Kuruma aşaması çok önemli çünkü ne kadar sağlıklı kurutursanız sabunlarınızı o kadar uzun ömürlü olur sabunlar. Böyle gide gele haftada bir çevirip ters yüz edip güzel bir şekilde kurumasını sağlayın. Çok güzel, çok kaliteli bir köpük oluşturdu. Dışarıdan aldığınız, marketten aldığınız sabunlara, verdiğiniz paralara, cildinize verdiğiniz zararlara yazık. Bu kadar kolay bir sabun yapma yöntemi varken. Bunun tek riskli tarafı sodyum hidroksitle nasıl çalışacağını bilmeyen insanlar için kendini yakma riski var. O yüzden de size videonun başında da söyledim. Her zaman tekrar ettiğim gibi eldivensiz ve gözlüksüz çalışmamanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Bu videoda elimden geldiğince bilgilendirici olmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa çekinmeden yorumlara yazın. Elimden geldiğince fırsat buldukça hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.